Bu video World of Tanks'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Yine mi diyerek adamlarla arama açmayın, alayınızın da içinden geçerim. 1939. Alman dalgası saldırgan politikalarıyla dünya gündeminin merceğini üzerinde tutuyor ve neredeyse bütün kıtaya korku salıyordu. Hitler'in hınzır ve yayılmacı hareketleri İngilizleri derin uykusundan bir türlü uyandıramamış, Başbakan Neville Chamberlain karşısındaki Berlin canavarını evcilleştirmeyi misyon edilmişti. İngiltere ve Fransa dışında bütün dünya savaşın kapıda olduğunu biliyordu. Bunlardan en önemlisi savaşın seyrini değiştirebilecek bir coğrafyada olan Türkiye'ydi. Dünya yükselen Alman tehdidi karşısında iki kutuplu bir arenaya dönüşürken Türkiye yönetimini elinde bulunduran İnönü ve tayfası ne olursa olsun savaşın dışında kalmak istiyordu. Şimdi kafanızda harika savaş senaryoları oluştuğunun farkındayım dostlarım ama bence fazlasıyla saçmalıyorsunuz. Neden mi Kaya Alp izleyicileri? İnönü ve arkadaşları Osmanlı İmparatorluğu'nun son, Türkiye'nin ilk kuşağıydı. İmparatorluğun en zorlu yıllarını yakından takip eden bu tayfa Osmanlı Devleti'nin sonunu savaşların hazırladığını çok iyi biliyordu. Bu sebeple yeni kurulan daha reşit olmayan genç Türkiye Cumhuriyeti'nin savaşlarla hırpalanmasını istemiyordu. Kaldı ki bahsi geçen savaş 2. Dünya Savaşı. Fakat Almanya, Avusturya ardından da Çekoslovakya'yı işgal edince Türkiye yerinde oturup tarafsızlıkla kafayı bozmanın çok da doğru bir karar olmadığını düşünerek İngiltere ve Fransa ile masaya oturdu. Dostum savaş kapıda, bunu sizin dışınızda herkes fark etti. Yok be kardeşim, biz halledeceğiz o işi, sen rahat ol. Yahu tamam siz halledin, sorun yok. Ama biz sizle bir ittifak anlaşması yapalım da yarın öbür gün bana saldıran olunca en azından arkamda adam olsun. Bu kadar korkmayın Almanya'dan be kardeşim. Neden? Kaplumbağa deden. İngiltere 1939 yılında bu ciddiyetli olaylara yaklaşırken Türkiye onlarla Ankara'da bir ittifak anlaşması imzalayarak olası bir tehlikede kendini güvence altına aldı. Yapılan anlaşmaya göre Akdeniz'de bir savaş olursa Türkiye, İngiltere ve Fransa'ya yardım edecektir. Bunun karşılığında Türkiye'de herhangi bir devlet tarafından işgal edilirse İngiltere ve Fransa Türkiye'yi destekleyecektir. Atatürk döneminde ise İtalya ile 1928 yılında dostluk anlaşması imzalanmış olsa da Benito Mussolini'nin Orta ve Yakın Doğu'ya yayılma emelleriyle Roma İmparatorluğu hayallerine dalması bu dostluk anlaşmasını hızla bozmuştu. Hitler ise Türkiye'yi Batılılardan ayırıp Berlin-Roma miğferine çekmek istese de Türkiye hiçbir zaman bu konuda olumlu bir adım atmadı. Stalin'in Türkiye üzerindeki topraklarda hak iddia etmesiyle de Türkiye-Sovyet ilişkileri zarar görmüştü. Fakat Türkiye hiçbir şekilde Sovyetlere racon kesmemiş, tam tersine çekingen davranarak tarafsızlık politikasını sürdürmüştü. Hatta İngiliz ve Fransızlarla imzaladığı dostluk anlaşmasına ek bir protokol olarak Sovyet maddesi ekleyerek herhangi bir savaş durumunda anlaşma da olsa Sovyetler Birliği ile karşı karşıya gelmeyecekti. Türkiye'nin dış politikasına başta İsmet Paşa olmak üzere çok dar bir kadro yön veriyordu. Hatta bu küçük kadro meclis, parti ve kamuoyu dışında çalışıyordu. Bunu yaparken de Osmanlı'dan devralınan dış politika geleneğinden, Atatürk dönemi uygulamalarından, 1. Dünya Savaşı'ndan edindikleri tecrübeler ve birikimlerden yararlanmışlardır. Bu yüzden Türkiye'nin dış politikası ne pahasına olursa olsun savaşa girmemekti. Genel olarak tabloya bakıldığında durum işte böyleydi. Bu arada biz genel durumu tartışırken Hitler boş durmamış ve kimseye haber vermeden savaş açarak önce Polonya, sonra Kuzey Avrupa, ardından da batıya doğru genişleyerek akılları almıştı. İşte bu andan itibaren İngiltere ve Fransa anlaşma gereği Türkiye'nin derhal savaşa girmesini istemiştir. Bu Türkiye için yeni bir sınav olacaktı. Ne demek savaşa giremem? Ben savaşa giremem demiyorum ki kardeşim, anlaşma diyor. Ya saçmalama İsmet. Savaş Akdeniz'e sıçradı. İttifak olarak yükümlülüklerin gereği savaşa girmen gerekiyor. Anlaşmayı okumamışsın. Lan ben imzaladım, nasıl okumadım? Kardeşim ne diyor iki nolu protokol? Sovyet çekingesi diyor. Ben hayatta Rus sayısını karşıma alamam. Dedelerimiz yenememiş, ben mi yeneceğim lan? Desene yapayalnız kaldık. Vallahi şansınız dönsün diyeceğim de o da döner dolaşır kıçınıza girer. Hitler'in ani yükselişini ve Fransa'nın kısa sürede fethedileceğini kestiremeyen Türkiye bu andan itibaren savaşın dışında kalma konusundaki politikasını daha da belirgin bir hale getirmiştir. Özellikle Fransa yenilmesine rağmen Türkiye'yi savaş konusunda oldukça sıkıştırmış, fakat Türkiye'nin kararlı duruşuyla bu plan gerçekleşmemiş ve iki ülke arasındaki ilişkiler yok edilmişti. İngiltere ise Türkiye'yi savaşa sokma konusundaki isteği yerine gelmeyince fazla ısrarın Türkiye'yi miğfer devletler safına itebileceği endişesinden dolayı Türkiye'nin savaş dışı halinin de kendi yararlarına olacağını düşünmüştür. Ama ve lakin Batılılar Türkiye'nin iki nolu protokolü ileri sürerek savaşa girmemesini bahane olarak nitelendirdiler ve Türkiye'yi anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir ülke olarak değerlendirdiler. İnönü ise bu olaylara tamamen çıkarcı bir gözle baktı. Zira Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlığı Avrupa kıtasından daha önemliydi. Ona göre Batı Almanya karşısında üstünlük sağlayamadığı sürece Türkiye bu savaşın dışında kalacaktı. Öyle ki Türkiye'de 7'den 70'e herkes İnönü gibi düşünüyordu. İnönü'nün bu kararlı davranışı 1941 yılında yerini tedirginliğe bıraktı. Zira Almanya bundan buna dönüşmüştü. Daha birkaç yıl önce kendisinden kilometrelerce uzakta olan Berlin canavarı artık Türkiye'nin yanı başındaydı ve ülkenin durumu kuşku vericiydi. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Hitler'in iki alternatif planı konuşulmaya başlandı. Batı ve Doğu seferleri. Doğu seferi korkutucuydu. Zira Sovyetler Birliği ile ilişkisi halen sağlam olan Hitler'in doğudaki tek hedefi Türkiye üzerinden Orta Doğu olabilirdi. Bu da İnönü'yü serin uykulardan uyandırmıştı. Bu arada sadece Alman tehlikesi yoktu ha. Doğuda Rus sayısı da uykusundan uyanmış taze bal arıyordu. Doyar mı hayvan oğlu hayvan? Türkiye iki devin arasında kalıp kara kara düşünüp egzama olurken İngiltere fırsat bu fırsat diyerek, bak tarafsız kaldığın savaşı gördün mü? Ne oldu ki?
Ne olacak? Hitler ve Stalin Polonya'ya yaptıklarını şimdi sana yapacak. Kulis bilgisidir. Türkiye bu söylentiyle içini kemirirken Almanya İnönü'ye haber uçurarak "Dostum, Balkanlardaki hareketlenme asla sana karşı değil. Lütfen o eşşoğlu eşek Churchill'ın lafına inanıp bize kalbini kapatma." Oh be. Ulan ben de diyorum Alman bayraklarının Edirne sınırında ne işi var? Rahatladım vallahi şimdi. Rahat ol aslanım. Biz eski dostumuza yüz çevirmeyiz. Teşekkür ederim. Ya ne yaptın sen be amcaoğlu? Ulan kıtayı dümdüz ettin. Nasıl oldu bu iş? Üstün Alman mühendisliği be koçum. Alman tanklarının karşısında kim durabilir ki? Hayır. Zehirli oku attın. Ne oldu? World of Tanks. World of Tanks şu ana kadar görebileceğiniz en iyi dinamiklere sahip tank temalı online bir oyundur. Tarihin görmüş olduğu büyük karizmatik zırhların çarpıştığı bu eşsiz şaheser sayesinde gününüz aksiyon dolu ve eğlenceli geçecek. Boş vakitlerinizde fırsattan istifade edip gerçekçi animasyonlar ve savaş hissiyatıyla gaza gelip kendinizi bambaşka dünyalarda bulabileceğiniz harika bir oyundur World of Tanks. Savaş alanlarında planlarınızı belirleyin ve düşmanınızın gardını almasını beklemeden onu tek mouse kliği ile Cenab-ı Tengrisine yollayın. Yakışıklı tanklarınızı kendi yetenek ve kabiliyetlerinize göre özelleştirip modifiye ederek hareket üstünlüğü sağlayın. Bu arada World of Tanks için krediler çekip bankalara borçlanmanıza gerek yok dostlarım. Her şey beleş. Oyunun tek olumsuz yönü Yusuf Kayalp adında haşim bir oyuncunun zırhlılar ile patinaj atmasıdır ki bu yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. Tamam, bu olumsuzluk hayatınızı karartabilir, o yüzden oyuna yeni başlayacak olan siz değerli dostlarıma vereceğim muhteşem hediyeler sayesinde aklınızı yerinizden çıkaracağım. Açıklama kısmında vereceğim kod sayesinde 5. kademe bir tanka, 250.000 krediye, 7 günlük premium hesaba ve her biri 10 savaş için kiralık 3 tanka sahip olacaksınız. Hadi dostlarım, bu harika nimetten yararlanmak için açıklama kısmını kontrol etmeyi unutmayınız. Şimdiden teşekkürler. Konudan sapmayalım. Türkiye Almanya'nın mektubuyla rahatlarken boş boş oturmadı. Bozulan Alman ilişkileri için tekrar çaba gösterdi. Özellikle İngiltere'nin baskısına rağmen Türkiye Balkanlardan miğfer devletlerine saldırmadığı için Alman-Türk ilişkileri hızla yeşile döndü. Hitler ve İnönü arasındaki mektuplaşma Türk-Alman saldırmazlık anlaşması için önemli bir zemin olmuş ve böylece Haziran 1941'de iki ülke arasında savaş olmayacağına dair anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmadan günler sonra Almanya'nın planı deşifre olmuş ve Hitler Sovyetlere savaş açarak doğuda büyük bir cephe oluşturmuştu. Türkiye Almanya'nın Sovyet Rusya'yı işgale başlaması ile rahatlamış ve böylece Alman-Sovyet ortak baskısı ihtimali ortadan kalkmıştır. Bu gelişme Türkiye'yi Polonya sendromu diye anılan en büyük korkusundan, yani aynen de Almanya ile Sovyetler Birliği'nin ortak saldırısına uğramaktan kurtarmıştır. Bu Polonya sendromu veya Alman korkusunu daha iyi anlayabilmeniz için sizlere harika ve çarpıcı bir örnek vereyim mi dostlarım? Hay. Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak bile bu korkutucu sendroma yakalanmıştı. Ona göre Almanya Türkiye'yi çok rahat bir şekilde dümdüz edebilirdi. Koca Paşa'nın bu fikirleri ordunun üst yönetimini de oldukça korkuttuğu için muhalifinden dincisine herkes İnönü'yü destekliyordu. Bu rahatlama sonrası İsmet Paşa yatağına girip kafayı dağıtacakken başka bir endişe gündeme geldi. O da yeni dost olan zıt kutupların, yani Sovyetler Birliği ve İngiltere'nin uyum adına çalışıp Türkiye'yi hedef göstermesiydi. Daha mı açıklayıcı konuşayım arkadaşlar? Yani İngiltere tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Rusya'ya Türk boğazları ve toprakları üzerinden taviz verebilirdi. Sonuçta tarih tekerrürden ibaretti. Türkiye'nin bu sorularla kafayı yediğini gören Stalin, Churchill'la birlikte Türkiye'yi ortak bir nota vererek Türkiye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstereceğini ve olası bir işgalde Türkiye'ye yardım edeceğini söylemişti. Böylece Türkiye, Alman, Sovyet, İngiliz üçlü kutubunun arasında tarafsız kalmayı başarabilmişti. Bu İnönü için hem rahatlatıcı hem de harika bir başarıydı. Bütün sorunlar bittiğine göre rahat bir uyku çekip "Efendim, durumlar vahim. Ay anasını avradını." Hitler herkesin aklını alarak Sovyetler Birliği'ni delik deşik ederek Moskova önlerine kadar gelmişti. Bu andan itibaren Türk devlet adamlarının Rusya'nın çökmesi ya da teslim olması durumunda Hitler'in bir sonraki kurbanının Türkiye olabileceği konusunda endişeleri vardı. Fakat kışın Alman birliklerini durdurmasıyla cephelerde yorgun savaş başladı. Bu durum Türkiye için en iyisiydi. Zira iki tarafın savaşır vaziyette kalması en çok Türkiye'nin işine yarıyordu. Hatta bu konuda İtalyan Büyükelçisi'nin şu sözleri meşhurdur: "Türklerin ideali son Alman askerinin son Rus cesedi üzerine düşmesidir." Fakat Sovyetler Birliği lideri Stalin'in ani taktik değiştirmesiyle Kızıl Ordu bir anda Alman birlikleri üzerinde üstünlük sağlamıştı. İşte bu andan itibaren kurnaz İngiliz Churchill'ın Türkiye'ye yönelik politikası tamamen şantaj üzerine olacaktır. İsmet, bir uyutmadınız be kardeşim. Ne var söyle. Savaşa gir. Bu konuyu kapattığımızı sanıyorduk Churchill. Evet, ama savaştan sonra canavarın sıradaki hedefi ya Türkiye olursa? Almanya bize saldırmayacağına dair defalarca kez garanti verdi. Ben Almanya'dan bahsetmiyorum ki. Evet, Winston Churchill ta Adana'ya gelip İsmet İnönü ile görüşerek Türkiye'nin tarafsız durumunun artık Almanya'ya yaradığını söyleyerek İnönü'ye resti çekmişti. İnönü hala tarafsız kalma konusunda diretse de Churchill savaştan sonra ortada bir Sovyet tehlikesi olacağından ve Stalin'in boğazlar üzerindeki hayallerinden bahsederek Türkiye'yi resmen tehdit etmişti. Evet, gerçekten de Sovyetler Birliği hızla ilerliyordu ve Almanya düştüğünde hiç şüphesiz dünyanın süper gücü olacaktı. Böyle bir güç yanı başındaki Türkiye'nin toprak bütünlüğünden yana olacak kadar da aptal değildi. Bu yüzden İngiltere savaş sonrası belirlenecek ortamda Sovyet tehdidine
karşı koyabilmek için Türkiye'nin kesin bir şekilde savaşa girmesini söylemiştir. Bu söylem üzerine İnönü ve Genelkurmay Başkanı hala Alman tehdidinin altında olduğu için İngilizlere tekrar red cevabı verdi. Gerekçe olarak Genelkurmay Başkanlığı Türk ordusunun olası bir savaşta tamamen hazırlıksız yakalanıp bertaraf edileceğini açıklayınca müttefikler Türk ordusunu modernize etmek için desteklemeye başlamıştır. İngiltere, Amerika ve Sovyetler Birliği'ne de Türkiye'nin savaşa girme konusundaki fikirlerini kabul ettirmişti. Müttefik devletlerine göre Türkiye'nin bu aşırı tarafsız tavırları davalarına oldukça zarar veriyordu. Baskılar devam ederken Aralık 1943'te gerçekleşen 2. Kahire Konferansı'nda Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, İngiltere Başbakanı Churchill ve ABD Başkanı Franklin Roosevelt ile görüşmüştü. Yapılan görüşmelerde baskıların artması üzerine Türkiye ilk defa prensip gereği savaşa katılmaya razı olmuş, ancak şart olarak Türk ordusuna gerekli silah ve donanımın teminini koşmuştur. Ayrıca savaş sonrası Sovyet tehlikesine karşı da güvence verilmesini istemiştir. Tabii Türkiye enerjisini de boşuna harcamak istememiştir. Zira savaş sonrasında Avrupa'da dengelerin bozulmasını istemeyen İnönü, Almanya'nın tamamen yenilmesi, ki müttefikler kayıtsız şartsız bir teslimiyet istiyorlar, ortaya güçlü bir Sovyetleri çıkaracaktı ve bu Türkiye'nin istemediği bir durumdu. Bu yüzden gücünü olası Sovyet saldırısına karşı saklamak için elinden geleni yapacaklardı. İnönü ve arkadaşları üstün bir çabayla savaştan uzak dururken tuhaf bir şekilde Alman savaş gemileri boğazlardan geçerek Karadeniz'e açılmışlardı. Bu olay müttefikler ile Türkiye'nin arasını açarken Alman yanlısı olarak görülen Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu istifa etmiştir. Akabinde İngiltere ve Amerika'nın baskılarıyla Türk-Alman ilişkileri tamamen kesilmiştir. Sovyetler Birliği ise Almanlara karşı zafer kazanmaya başladığı andan itibaren Türkiye'ye yönelik politikalarını tamamen değiştirerek Türkiye'yi Turancı hayallerle yanıp tutuşmakla suçladı. Bunun üzerine Türk hükümeti ülkedeki Türkçü yazar, akademisyen, öğretmen ve öğrenciyi ırkçılık, Turancılık yaptığı iddiasıyla tutuklamıştır. Ama işin sonunda Dışişleri Bakanı'nın istifası, Turancıların tutuklanması ve Türkiye'ye sığınan Sovyet vatandaşlarının iadesi bile Türk-Sovyet ilişkilerini yumuşatamamıştır. Sovyetler Birliği Balkanlara kadar girmek istiyordu ve önündeki en büyük engel Türkiye'ydi. Churchill ise elinden geleni yaparak iki ülkenin ilişkisini düzeltmek için uğraş gösteriyordu. Artık 1945 yılına geldiğimiz zaman savaş bitmek üzereydi. Amerika, İngiltere ve Sovyetler Birliği savaş resmi olarak bitmese de yeni dünya düzeni için toplantılar yapıyor, geleceği tartışıyorlardı. Bu toplantılardan birinde Stalin Türkiye ile ilgili emellerini dile getirince Amerika ve İngiltere bunu kısmen de olsa kabul etmiştir. Türkiye savaşın son anlarında Almanya ve Japonya'ya savaş açarak Batı dünyasıyla beraber hareket edeceğini duyurması da çok etkili olmamıştı. Zira savaş sonrası ortamda Türkiye yalnız kaldığını fark etmişti. Müttefik devletler ise savaşta çok büyük katkısı olan Sovyetler Birliği'ni savaşın ortasında ittifak yükümlülüklerini yerine getirmeyen Türkiye ile değiştirmek istemiyordu. Ama savaş sona erince ve Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikaları daha da belli olunca müttefikler Sovyet isteklerine biraz daha ılıman yaklaştılar. Amerikan başkanı ölünce yerine geçen Truman'la birlikte eski dostlar artık düşman olmuşlardı. Kısa sürede her şey değişmiş olsa da Sovyetlerin Türkiye üzerindeki azgın istekleri değişmemişti. Bu yüzden Türkiye bu andan itibaren iki kutuplu, yani komünist ve antikomünist dünyada Batılıların yanında tavır almak zorundaydı. Her şeye rağmen genç Türkiye Cumhuriyeti'nin karşılaştığı en çetin dış politika sınavlarından biri olan 2. Dünya Savaşı'nda tek parti döneminin siyasi mantığı içinde dış politikaya yön veren küçük bir elit kadro, mihver ve müttefik güçlerini karşılıklı etki ve baskılarına karşı akıcı ve incelikli bir politika yürüterek hedefleri doğrultusunda Türkiye'yi savaşın dışında tutmayı başarmıştı. Ama yürütülen politika savaş sonunda gelişen yeni uluslararası politikada ülkenin yalnız kalmasına da engel olmamıştır. Savaş sonrasında Türkiye'nin Batı İttifakı içinde uzun süre yalnız kalmasında, bu ittifak içerisinde kendisine bir yer bulamamasında, savaş yıllarında izlenen dış politikanın birinci derecede rolü olmuştur. Fakat yapayalnız kalsalar da Amerika ve İngiltere düşmanımın düşmanı dostumdur felsefesiyle Türkiye'ye el uzatmıştır. Türkiye bu dönemden itibaren özellikle Demokrat Parti yıllarında Amerikancı bir tavır sergilemek zorunda kalacaktır.